Destur ya Seyyidi, ya Resulallah medet, medet ya Sultanul Enbiya, medet ya Sultanul Evliya, medet ya Sadatinel Kiram. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bir temel dökelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Oh, elhamdülillah. Bir defa daha bu şerefli kelimeyle bizi Cenab-ı Mevla şereflendirdi. Bizim imanımıza taze hayat verdi. Bahar havası değiyor. Ağaçlara ne gibi tesir yaparsa bu kelime-i şehadet getirmesi bizim maneviyatımıza öyle kuvvet aşlar, ferahlık verir. Darda olan kimse içi daralan, sıkılan kimse bu kelime-i şehadeti getirsin. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem desin, ferahlanır. Peygamber sözüdür bu aleyhissalatu vesselamın. Bir melaike halk eyledi diyor Cenab-ı Allah. Bu kelime-i tevhidi uzatarak söyleyiyor. La ilahe illallah. Tamam ettiğinde kıyamet kopacaktır. Bir tevhidinin müddetidir diyor. Bu bizim devrimiz, bu dünyadaki bulunuşumuz kıyamet kopuncaya kadar işte bir tevhid ilendir. Bir tevhid bütün bu müddeti dolduruyor. Bizim de ömrümüz bu kelime-i tevhid ile nurlansın, amin, süslensin. Amin. Ne kadar tevhid edersen kıyamet gününde senin nurun o derecede artık olarak gelecektir. Nurun o suretle gelir. Ziyade olur. Peki. Bunu söyleten Mevla ve dinleten Mevla, inandıran Mevla'dır. Hamdü sena olsun. Amellerin en güzeli hangisidir? Şimdi bunu bize bildiriyorlar. Bu manbadan söyletiyorlar. Cenab-ı Hak azametle buyurur. Estaizu billah. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْغَفُورُ Celle ve Ala. Hayatı ve ölümü halk eden Cenab-ı Allah'tır.
Hayat ve ölüm Allah'ın mahlukudur. İnsanları bu hayat için halk eyledi. Sonra ölümle de onları bu hayattan azlediyor. Alıyor. Bu hayat ve ölümün vücudunun hikmetini Cenab-ı Mevla buyuruyor işte. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Sizin hanginizin en güzel amelde olduğunu meydana çıkartmak için, size sizin hakikatinizden göstermek için yaratmıştır. Size sizin ne olduğunuzu bildirmek içindir. Yoksa Cenab-ı Hak biliyor. Ve nasıl olduğumuzu Cenab-ı Allah biliyor. Yalnız seni şahit etmek için. Sana başka yerden şahit getirmeyecek, kendinden sana şahit verecek, sana seni gösterecek. Cenab-ı Mevla kendi amelini sana gösterip işte sen busun. Bu amele şahit de sensin. Hadi bakalım. Bu amel hakkındaki hükmünü sen ver. Bu iş sahibi olan kimse için sen hüküm ver. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. En güzel ameli kim takdim edecek diye sizi imtihan için halk eyledi Cenab-ı Allah, hayatı ve ölümü. Peki öyleyse şimdi ahsen amel, amellerin en güzeli hangisidir? Subhanallah. Cenab-ı Allah 124 bin peygamber gönderdi aleyhisselam. O peygamberlerin içerisinde hesna ve müstesna olanı Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dır. Ve bütün peygamberlere ve onların ümmetlerine Cenab-ı Allah salih amelleri talim buyurdu. Güzel hizmetleri onlara bildirdi. Her ümmete göre onların peygamberleri güzel olan amelleri talim etti. Peygamberlerin kendi ümmetlerine talim edişleri kendi mertebelerine göredir. Her peygamberin Cenab-ı Hakk'a olan yakınlığı derecesinde ümmetlerine onlar salih amelleri talim etti. Ve her peygamberin ümmeti
kendilerine peygamberlerinin talim etmiş olduğu yoldan yürüyüp amel ederek onlarla kendi ümmetleri kendi peygamberlerinin mertebesine göre rütbe kazandı. Bütün peygamberlerin serveri olan Efendimiz Aleyhissalatu vesselam, onun talimi, kendi ümmetlerine olan talimi hepsinden yükseğidir. Onun içindir ki bütün şeriatların içerisinde İslam şeriatı ufuktur. Son ufuktur. Semadır artık. O ufukların üstünde yükselen semadır. Onun üstüne çıkılmaz. Onu geçecek bir ufuk yok artık. Onun için Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın kendi hal ve şanına göre ümmetlerine onları gurbiyet makamlarına, Allah'a ve onun rızalığına yaklaştıracak amelleri talim etmiştir. Biz o cihetle talihliyiz. O sebeptendir ki Cenab-ı Mevla bu ümmeti Muhammedi kullarına öyle fırsatlar vermiş. Bir gecenin içerisinde yapabildiği bir ibadet, o geceyi ihya etmesi, geçmiş ümmetlerin abidlerinin bütün ömürleri müddetince yaptıkları ibadete bedel oluyor. Bir gecenin ihyası. Bu şerefi Cenab-ı Allah Habibinin ümmetlerine bahşeyledi, taksis etti. Şimdi efendim amellerin güzeli dediğimiz vakitte en çok efendim bu kalıpların yaptığı değil de kalplere ait olan, niyetlere ait olan hizmet oluyor. Kalben bizim yapacağımız ibadet, onun kıymetidir. Mühim. Kalbin getirdiği şehadet, dilin getirdiğinden mühimdir. Amenna. Kalbinin, gönlünün kıldığı namaz, kalıbının kıldığı namazdan mühimdir. Kalbinin tuttuğu oruç, kalıbınla tuttuğun oruçtan mühimdir. Kalbinin zekatı, elinin verdiğinden mühimdir. Kalbinin haccı ve ziyareti, kalıbının yapacağı hac ve ziyaretten mühimdir. Aralarında ne kadar fark var? Bütün bu dünyada olan her şeyi biz toz yapsak, zerreler haline getirsek, bu kalbin hizmetine verilecek olanla kalıba verilecek hizmetin karşılığı o kadar zerrelerin içerisinden bir zerre
kalıba aittir, gerisi deniz, kalbe ait olan hizmetedir. Bu hakikaten efendim mühim olan bir meseledir. Biz kalıptan geçemiyoruz. Evet. Kalbe mükellefiyet kalbedir asıl. Kalbi daha teslim alamıyoruz. Kalbi teslim alsak gönül Kâbesine durup 2 rekat namaz kılsak bütün kainatı sen kalbinde bulup seyredersin. Allah Celle Celaluhu. Demek ki amellerin güzeli hangisidir dediği vakitte sohbeti toplayalım. Efendim, kalbin yaptığı amellerdir. Kalbe ait olanlardır. Kalbe ait olan ameli de kalbimizi bir defa Allah'ın razı olmadığı sıfatlardan, ahlaklardan temizlemek lazımdır. Sonra masivadan ayıklamak ve temizlemek lazımdır. Ki kalbin yalnız Allah'a ait olacaktır. Bitti. O vakit amelin güzel amel sayılacaktır. Elbette ki her şeyin yolu yöndemi vardır. Oraya da biz efendim bir köprüden geçmeyince orayı bulamayız. Oraya köprü de zahirde bize emrolunmuş olan, zahir şeriatın emri olan hizmetleri azaya emredip azamızı mükellef tutmaktır. O köprüyü sen yürümedikten sonra o tarafa varamazsın. Dış azalarına hakimiyet tesis etmedikten sonra sen kalbini mükellef yapamazsın. Dış azalarımızı, kalıbımızı mükellef tutaraktan ilk olarak hizmet yaptığımızda kalbin hizmetine sıra gelecektir. Kalp hizmete başladığı vakitte öyle derdi Sultanul Evliya olan Şeyhimiz Sultanul Evliya Hazretleri, bütün o kalbe mükellef olan kimse onun tek başına yapacağı ibadetin kadri kıymeti o makama yetişmeyen bütün insanların yapacakları ibadetten kıymetlidir tek başına. Tabii. Onun kalbinin yaptığı hizmet o kadar pahalı, o kadar kıymetli olur diyor o. O makam üzerine olmayan ne kadar ibadet eden kimseler olduysa, ümmetler olduysa, insanlar olduysa hepsini topla, kalbi namaz kılan adamın kıldığı 2 rekat onların hepsinin kıldığından ileri kıymetlidir. Allah! Hiç şüphesiz. Kalp bu. İnsan suretiyle değil, Allah yanında onun kıymeti kalbiylendir. Kalptir. Dedik ya,
Onu da biz hemencecik bulamayız. Bütün peygamberler aleyhisselam o makama ümmetleri çekmek için manevi kuvvetlerini sarf ettiler. Lakin onların manevi kuvvetleri Efendimizin denizinden bir damlaydı. O denizi Efendimiz ümmetleri için kullanıyor. Kalplerin mamurluğu için ve mükellefiyeti için yolları da Efendimiz talim etmiştir. Binaenaleyh onun getirmiş olduğu şeriat bütün insanın hayatına şamildir. Her halimize hükmeder. Hiçbir hareketimiz şeriatın esaslarının dışında kalamaz. Onun için ef'ali mükellefin derler. Eskiden ilmi hallerde ef'ali mükellefin, mükellef olan kimselerin işleri diyerekten 8 sınıfa ayırır onu. Öyle değil mi? 8 sınıfa ayırır. Farz, vacip, sünnet, müstehap, mendup, mubah, mekruh, haram. Değil mi? Böyle. Yani şeriatımız insanın hiçbir hareketini hükümsüz koymamıştır. Bir de müfsit var. İkisi bir olup da o müfsit de onun içerisindedir. İfsad olan amel. Hiçbir hareketimiz mühmel bırakılmamış, ihmal edilmemiştir. Durduğumuz, oturduğumuz, gidip geldiğimiz, işlediğimiz her işin bir kıymeti, bir değeri vardır. Bir isim altındadır. Onlarla biz kalbimize yol bulacağız. Onlarla kalbi mükellefiyete varacağız. O vakit sen bu alemden çıkarsın. Bu alemden çıkar, sana Cenab-ı Allah o zaman bir başka alem açar. Sen o alemin içerisinde yaşarsın. Bu alemde sen öyle bir heyula gibi dolaşırsın. Lakin asıl senin dolaşıp durduğun, yiyip içtiğin, durup kalktığın alemin başkadır. O kalp mükellef olduğu vakitte bu alemden sen çıkarılırsın. Bu alemde duramazsın zaten. Bu alemde dayanamaz o kimse. Bu alem zaten öyle bir kimseyi de çekemez. Ona hastır o. Binaenaleyh amellerin en güzeli hangisi olmuştur? Kalbin yapmış olduğu ameldir. Kalp zahirdeki bütün azaların yaptığını bir tamam yapar ve onların yapamadığını da yapar. O kalpte acayip bir sır vardır. Allah bizi de o kalbi mükellefiyete ulaştırıp
insana taksis edilmiş olan kemal mertebelerine bizi de yetiştirsin. Bi hürmetil Habib, bi hürmetil Fatiha.